Efes Antik Kenti, binlerce yıl öncesine uzanan bir zaman kapsülü. Ve bu kadim şehrin kalbinde sıradan insanların değil, seçkinlerin yaşadığı bir alan. Yamaç evler. Bugün sizlerle birlikte Roma İmparatorluğu'nun en zengin ailelerinin yaşadığı bu görkemli konutlara bir bakacağız. Duvarlarda hala canlılığını koruyan freskler, zeminlerde ince işçilikle işlenmiş mozaikler ve her köşesinde lüksün, estetiğin ve gücün izleri. Anadolu'nun en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Efes Antik Kenti, yalnızca anıtsal yapılarıyla değil, aynı zamanda gündelik yaşamı gözler önüne seren konut mimarisiyle de dikkat çeker. Bu bağlamda Efes Yamaç Evleri, Roma İmparatorluk döneminde kentin elit kesiminin yaşam biçimini anlamak açısından son derece önemli bir arkeolojik veri alanı. Yamaç evler, Roma dönemine ait 7 evden oluşan bir yerleşim alanı. Bu çok iyi korunmuş evler, Bülbül Dağı eteklerindeki teraslar üzerine inşa edilmiş. Antik dönemde Efes'in ileri gelenlerin yaşadığı yamaç evler bölgesi, Romalılar tarafından yaşam alanına dönüştürülmeden önce Helenistik dönemde mezarlıktı. İlk inşaat tarihi M.Ö. 1. yüzyıl olarak belirlenen evler, daha sonraki yıllarda çeşitli ilaveler ve değişikliklerle şehir terk edilene kadar kullanılmış. Helenistik dönemde Efes'in yöneticiliğini yapmış olan Lysimakos'un kenti yeniden yapılandırması sırasında İonya'da kullanılan hipodamik plan sistemini burada uyguladığını görüyoruz. Günümüzde ziyaret edilebilen evlerin en erkeni İmparator Augustus dönemine ait. Roma döneminde evlerin dış görünümü oldukça sade olsa da iç yapısı gösterişli. Evler peristil ev mimarisi dediğimiz antik mimarlıkta sütunlu koridorlarla çevrelenmiş, dikdörtgen biçimli üstü açık avlu geleneğine uygun olarak yapılmış ve pencereleri bulunuyor. Ortada bir avlu ve etrafında oturma birimleri yer alıyor. Evlerin bazıları 2 ya da 3 katlı. Alt katlar günlük yaşantıya yönelik oturma odaları, salon, mutfak gibi birimlere, üst katlarsa yatak odalarına ayrılmış. Çeşmeler bütün evlerde ortak özellik. Sistemin merkezi hamam olarak kullanılırken aynı zamanda kübüklerle evin diğer kısımlarına aktarılarak ısıtılması sağlanmış. Evlerde hamam benzeri bir ısıtma sistemi de var. Bu sistemle bağlantılı olarak yemek odası, mutfak ve latrin adı verilen tuvaletlerin önündeki çeşmelere sıcak ve soğuk su akışı sağlanmış. Evlerin çoğunda ağızları mermer bir kapakla kapatılmış su kuyuları da var. Uygun bölümlere ise tuvaletler yapılmış. Delikli oturma blokları ve altından ana kanalizasyona bağlı sistemler var. Evlerde inşaat malzemesi olarak taş ve tuğla harçlarla birlikte kullanılmış. Duvarlar içten ve dıştan sıvalı. Evlerin tabanlarında mozaik kaplama ve mermer taban, duvarlarda ise freskler ve mermer kaplamalar kullanılmış. Yamaç evler Efes'in kalbi sayılan bir merkezde yer alıyor. Çevresi burada yaşayan elit kesimle uyumlu. Yanı başında Celsus Kütüphanesi, Kuretler Caddesi üzerinde biraz ileride müzik dinletlerinin yapıldığı Odeon, Kent Meclisi Boletorion, elit kesime özel yukarı agora ve tapınaklar bulunuyor. İyi korunmuş yapıları, zengin dekoratif unsurları ve gelişmiş altyapı sistemleriyle bu konutlar antik dünyada konfor ve estetiğin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyuyor. Efes, antik çağda Ege dünyasının en önemli liman kentlerinden biri olarak ön plana çıkar. Günümüzde İzmir Selçuk yakınlarında yer alan bu kent, ticaret, kültür ve din açısından büyük bir merkezdi. Yamaç evlerse şehrin ana arterlerinden biri olan Kuretler Caddesi üzerinde stratejik ve prestijli bir konumda inşa edilmişti. Bu konum ev sahiplerinin toplumsal statüsünü yansıtan önemli bir gösterge. Bu alan yalnızca zengin ve nüfus sahibi bireylerin yaşayabildiği bir mahalle olarak değerlendiriliyor. Bu yönüyle yamaç evleri antik Efes'in sosyal tabakalaşmasını anlamak açısından da son derece kritik bir öneme sahip. Efes yamaç evleri Roma konut mimarisinin tipik örneği olan domus planını yansıtıyor. Bu evler genellikle çok katlı olarak inşa edilmiş ve atrium adı verilen bir iç avlu etrafında şekillenmiş bir plana sahip. Yapılar hem estetik hem de işlevsellik açısından son derece gelişmiş bir tasarım anlayışına sahip. Evlerde bulunan özel banyolar, tuvaletler ve mutfak alanları dönemin yaşam standartlarının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle hipokaut adı verilen yerden ısıtma sistemi
bu yapıların teknolojik açıdan ne kadar ileri olduğunu ortaya koyuyor. Bu sistem sayesinde sıcak hava zemin altında dolaştırılarak iç mekanların ısıtılması sağlanmış. Yamaç evlerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri zengin dekoratif unsurlar. Zeminlerde yer alan mozaikler yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda ev sahiplerinin ekonomik ve kültürel statüsünü yansıtan bir gösterge. Bu mozaiklerde mitolojik sahneler, günlük yaşamdan kesitler ve geometrik desenler sıkça işlenmiş. Duvarlarda ise fresk tekniğiyle yapılmış resimler yer alıyor. Bu fresklerde sıklıkla mitolojik figürlere yer verilmiş. Özellikle Dionysos gibi figürlerin betimlenmesi, ev sahiplerinin kültürel birikimini ve sanatsal tercihlerini ortaya koyuyor. Baktığımızda yamaç evleri yalnızca mimari açıdan değil, aynı zamanda sosyal yaşamın anlaşılması açısından da önemli ipuçları veriyor. Bu konutlarda yaşayan bireyler yüksek yaşam standartlarına sahipti ve günlük yaşamları büyük ölçüde konfor üzerine kuruluydu. Evlerde hizmetçiler için ayrılmış özel alanların bulunması sosyal sınıf farklılıklarının belirginliğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda özel banyolar ve gelişmiş su sistemleri hijyen anlayışının da oldukça gelişmiş olduğunu gösteriyor. Efes Yamaç Evleri modern arkeolojik çalışmalar açısından büyük bir öneme sahip. Bu alandaki kazılar uzun yıllardır Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Yapıların büyük ölçüde korunmuş olması bu alanı benzersiz kılıyor. Günümüzde Efes Yamaç Evleri'nin üzerine inşa edilen modern çatı sistemi sayesinde freskler ve mozaikler dış etkenlerden korunurken aynı zamanda ziyaretçilere özgün halleriyle gösterilebiliyor. Efes Yamaç Evleri, Roma dönemi kent yaşamını anlamak açısından eşsiz bir arkeolojik laboratuvar niteliğinde. Bu yapılar yalnızca mimari özellikleriyle değil, aynı zamanda sundukları sosyal ve kültürel verilerle dikkat çekiyor. Diğer antik kentlerle karşılaştırıldığında Efes Yamaç Evleri'nin sunduğu detaylı ve iyi korunmuş veriler bu alanı daha da değerli kılıyor. Efes Yamaç Evleri, antik dünyanın yalnızca anıtsal yapılarla değil, gündelik yaşamın izleriyle de anlaşılabileceğini gösteren önemli bir örnek. Bu yönüyle hem arkeoloji bilimi hem de kültürel miras açısından vazgeçilmez bir değere sahip. Efes'le birlikte görkemli bir dönem yaşayan yamaç evler, Roma'nın yaşadığı iç çalkantılardan, kuzeyden gelen Got yağmalarından, hastalıklardan, Santorini patlamasından ve depremlerden kendine düşen payı aldı. Ekonomik çöküntüyle birlikte yaşanan hiperenflasyon, firmaların iflasına neden oldu. İmparatorluk bünyesinde bulunan topluluklarda başlayan Hristiyanlık anlayışı, elitleri toplumsal katmanların en üst düzeyine yerleştiren Roma pagan anlayışını ortadan kaldırdı. Yamaç evlerde gösterişli bir şekilde yaşayan elitler mahallelerini terk etmek zorunda kaldı. Boşalan yamaç evler liman bölgesine eklendi ve otel gibi, taverna gibi fonksiyon kazandırılmaya çalışıldı. Doğu Roma yani Bizans döneminde çömlekçi atölyesi olarak kullanıldı. Arap akınlarından sonra ise ne Efes kenti ne de yamaç evler o eski görkemli günlerine asla dönemedi. İmparator Augustus 300 yıllık Pax Romana yani Roma Barışı dönemini başlattı. Yani artık yeni savaşların olmadığı imparatorluk sınırları içinde yaşayan 50 milyon insanın eşit haklara sahip olduğu bir dönem. İmparatorluk bu paradigma çerçevesinde enerjisini yeni fetihlerle askeri zaferler kazanmak yerine egemenliği altında eyalet tarzı yerel yönetimler oluşturmaya ve buralarda imar faaliyetlerini harcamış. Bu yeni yapılanma döneminde Efes, Asya eyaletinin başkenti yapılmış. Böylece Efes, yönetsel, bürokratik ve ticari faaliyetleri yöneten resmi ve özel kurumların merkezi haline gelmiş. Nitelikli insan kaynağı da imparatorluğun çeşitli yerlerinden Efes'e taşınmış. Roma ve İskenderiye'den sonra Efes, Akdeniz'in 3. metropolü haline gelmiş. Eyaleti yönetmek üzere Roma'dan gelen üst düzey bürokratlar ve ticaret birliklerinin Romalı yöneticileri geldikleri yerlerdeki yaşam tarzlarının devamı olarak mimari özellikleri de Efes'e taşıdılar.
Efes'in kalbinde, Efes antik kenti içinde yer alan yamaç evleri bize sadece taşları değil, bir yaşam biçimini anlatır. Burada yürürken aslında geçmişin izlerini değil, insanlığın değişmeyen yönlerine tanık oluyorsunuz. Zenginlik, estetik, konfor ve statü. Binlerce yıl önce de bugünkü kadar anlamlıydı. Duvarda kalan freskler, zeminlerdeki mozaikler ve her bir detay bize şunu söylüyor. İnsan her çağda yaşadığı yeri güzelleştirmek ister. Belki de bu yüzden Efes sadece bir antik kent değil, zamana meydan okuyan bir hikaye. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.